Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere daha önce hiç hamur açmamış olanların bile kolaylıkla hazırlayabileceği çok lezzetli, nefis bir börek tarifi vereceğim. Her zamanki gibi detaylı malzeme listemize açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Tarife geçmeden önce beni nerelerden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Tarifimiz için 5 su bardağı unu uygun bir yoğurma kabının içerisine alıp üzerine yarım yemek kaşığı tuz ve yemek kaşığının ucu ile birazcık kuru maya ekleyelim ve şöyle bir güzel karıştırdıktan sonra unun orta kısmına bir çukur açarak azar azar ılık süt ilavesi yapalım ve bir taraftan kaşıkla karıştırmaya devam edelim. Ta ki hamurumuz karıştırılmayacak kıvama gelinceye kadar. Daha sonra 1-2 yemek kaşığı kadar üzerine sıvı yağ veya zeytinyağı ekleyip karıştırmaya devam edelim. Ve kaşığımızı çıkartıp hamurumuzu elimizle tamamen toparlayalım. Ortalama 3-5 dakika bu şekilde yoğurduktan sonra tezgaha birazcık un serpiştirelim ve hamurumuzu tezgaha alalım ve tezgah üzerinde de en az 6-7 dakika kadar yoğurmaya devam edelim. Bu arada kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitredir. Hamurumuz tamamen pürüzsüz ve güzel bir kıvam aldıktan sonra bir hamur kartıyla veya elimizle olabildiğince eşit boyutlarda parçalar haline getirelim. Ve hazır olan hamurlarımızdan bezeler yapalım. Ben hamurları birazcık büyük yapmıştım, kesmiştim. O yüzden bir tık daha küçülterek bezelerimi o şekilde hazırladım. Bezelerimiz hazır olduktan sonra uygun bir kap alıp içerisine eritilmiş ama sıcak olmayan tereyağı ile güzelce yağlayalım. Dilerseniz tereyağı yerine margarin kullanabilir veya tereyağını sıvı yağ ile de karıştırabilirsiniz. Öncelikle tepsimizi yağlayalım. Daha sonra ise hamurlarımızı tek tek içerisine alalım. Birbirlerine çok fazla yakın bırakmayalım ki yapışmasınlar. Tamamını tepsimizin içerisine aldıktan sonra geriye kalan yağı üzerlerine güzelce gezdirelim. Az önce de söylediğim gibi birbirlerine ne çok fazla yakın yapmayalım. Yaparsak da mutlaka araları tamamen yağlı olmuş olsun ki hamurlarımız birbirlerine yapışmasın. Ve hamurlarımızı hazırladıktan sonra üzerlerini bir streç veya poşetle hava almayacak şekilde güzelce kapatıp oda ısısında yarım saat kadar, buzdolabında ise dilediğiniz kadar bekletebilirsiniz. Çok da fazla değil, yani birkaç saat bekletebilirsiniz. Ben bu şekilde hazırlayıp birkaç saat sonrasında işleme devam ettim. Hamurlarım dinlenirken şimdi geçiyorum iç harcımı hazırlamaya. İç harcımız için şöyle 3 adet orta boylarda soğan aldım ve soğanları öncelikle piyazlık olarak doğruyorum. Ben tahtada doğradım. Dilerseniz elinizle de çok ince bir şekilde doğrayabilirsiniz. Soğanları doğrayıp hazırladıktan sonra uygun bir tavanın içerisine alıp üzerine 1 çay kaşığı kadar tuz ilave ederek elimizle güzelce ovuşturalım. Bu işlem sayesinde hem çok daha çabuk karamelize olacaktır hem de diriliğini çabuk kaybedecektir. Şimdi tavayı ocağa alalım. Ocağımızı orta ateşte açalım ve üzerine 1 dolu yemek kaşığı kadar tereyağı veya 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip ara ara karıştırarak soğanlarımızın karamelize olmasını bekleyelim. Onlar pişe dursun, biz geçelim diğer taraftan patatesleri hazırlamaya. Haşlamadan sadece rendeleyerek hazırlayalım. 2 adet patatesi ben büyük boy kullandım. Eğer küçük boy kullanacaksanız 3-4 adet patates kullanabilirsiniz. Rendenin iri gözünden geçirelim ve hemen ardından hiç bekletmeden, yani kararmaması için bekletmeden hızlı bir şekilde elimizle suyunu sıkıp çıkartalım. Ve patateslerimiz hazır olduktan sonra karamelize olmuş soğanların üzerine ekleyelim. Birçoğunuz haşlanmış patatesle çokça fazla iç harcı hazırlamışsınızdır. Değişik tarifler denemişsinizdir ama eğer bu şekilde hiç yani çiğden hazırlamadıysanız daha önce mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Üzerine de damak zevkimize göre baharat ekleyelim. Ben tuz, kırmızı biber, pul biber ve de birazcık karabiber kullandım. Eğer yakıştırdığınız farklı baharatlar varsa ekleyebilirsiniz. Şöyle birkaç dakika kadar çevirdikten sonra artık iç harcımız hazır olmuştur. Ocağımızı kapatalım ve iç harcımızı soğuması için bir kenara alalım.
Ve artık geçelim böreğimizi hazırlamaya. Ben hamurlarımı 2 saat kadar buzdolabında dinlendirdim. Eğer buzdolabında değil de oda sıcaklığında dinlendirecekseniz, yani fazla zamanınız yok ise sadece yarım saat kadar dinlendirmeniz yeterli olacaktır. Altındaki tereyağı tamamen donmuş durumda. Tereyağının tamamını almıyorum, çok fazla yağlı olmasın diye. Üzerine yapışan birazcık tereyağı ile birlikte hamurlardan bir tanesini tezgaha aldım. Ve üzerine de birazcık sıvı yağ ekledim ki çok daha kolay bir şekilde açılsın. Mayalı hamuru açmak, mayasız hamuru açmaktan çok daha zor bu arada. Yani açarken yırtılabilir ama yırtılması da çok sorun olmayacaktır. Yine de yırtmamaya dikkat ederek yavaş yavaş şöyle açalım. Ne kadar ince bir şekilde açabilirseniz yırtmadan o şekilde açmanızı tavsiye ediyorum. Çok kalın açarsanız daha sonrasında börek olmaktan çıkıp poğaça kıvamını alabilir, aklınızda bulunsun. Hamurumuzu yeteri büyüklükte açtıktan sonra bir pizza ruletiyle veya bıçak yardımıyla 4'e olacak şekilde keselim. Kestikten sonra hazırladığımız soğumuş olan iç harcından üzerine gezdirip elimizle de her tarafına serpiştirelim. Topak topak kalmaması için elinizle yapmanızı tavsiye ediyorum. Eğer daha önce böyle bir iç harcı hazırlamadıysanız mutlaka ve mutlaka deneyin. Çünkü 2 tepsi börek bir anda bitti diyebilirim. Gerçekten çok lezzetli olmuştu. Hiç abartmıyorum. Yani mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve denedikten sonra deneyecek olan arkadaşlara da fikir olmak amaçlı lütfen deneyimlerinizi yorum kısmına yazmayı da unutmayın. Ben bu şekilde rulo haline getirdim. Küçük böyle sigara böreği tarzında börekler yaptım. Sizler istediğiniz şekli vererek hazırlayabilirsiniz. Az önce de söylediğim gibi çok kalın yapmamaya da dikkat edelim. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz yoruma herhangi bir sevdiğiniz emojiyi veya içinizden geçenleri yazarsanız, bana destek olursanız çok sevinirim. Hamurlarımızı hazırladıktan sonra fırın tepsimize alalım. Yağlı hamur olduğu için fırın kağıdı kullanmadım. Dilerseniz kullanabilirsiniz ve fırın tepsimi de yağlamaya ihtiyaç duymadım. Bir tanesini hazırladıktan sonra geriye kalan hamurları da açıp aynı şekilde hazırlamaya devam ettim. Video çok fazla uzun olmasın diye o kısımlarını çok fazla göstermeden şöyle hızlı bir şekilde geçmek istedim. Tamamını hazırladıktan sonra üzerine 1 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı kadar süt karışımını sürdüm. Eğer çıtır olmasını isterseniz sadece yağ sürerek hazırlayabilirsiniz. Ben yumuşak bir börek yapmak istediğim için bu şekilde bir sos hazırladım. Sosu şöyle güzelce karıştırdıktan sonra böreklerimizin üzerine sürelim. Ve son olarak üzerlerine isteğe bağlı çörek otu ve de susam serpiştirelim. Dilerseniz kavrulmuş susam da kullanabilirsiniz. Çok yakışacaktır. Ve böreklerimiz artık hazır oldu. Toplamda 2 tepsi kadar börek elde ettim. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye gönderiyorum. Piştikten sonra dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Sıcak servis ederseniz çok daha güzel ve de lezzetli olur. Eğer tarifimi beğendiyseniz lütfen beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak paylaşmayı ihmal etmeyin. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim, şiddetle önerdiğim tariflerden bir tanesi. Şöyle evet, çok böyle çıtır bir görüntüsü yok. Belki böyle can alıcı bir tarif gibi görünmüyor olabilir ama lezzet açısından mutlaka denemelisiniz deyip ve burada tarifimi noktalıyorum. Bir sonraki videolu tariflerimde görüşmek isterseniz eğer benimle kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli. Ve daha fazla tarif izlemek isterseniz eğer mutlaka ve mutlaka kanalımı ziyaret etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.